Herkese merhaba. Malumunuz Orta Doğu uzun süredir karışık ve sözde Müslüman olan bazı Orta Doğu devletleri Türk ve Türkiye düşmanlığı yapmaya devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de İsrail'e aşığı olan Birleşik Arap Emirlikleri ve diğeri ise Suudi Arabistan. Hani bizde bir söz var ya, otur kalkma desen oraya çadır kurar kalkmaz diye. İşte Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan da İsrail ve Amerika karşısında aynen böyle. Mesela Suudi Arabistan, topraklarına kutsaliyet atfettiğimiz iki cihan güneşimiz Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kabrinin bulunduğu, kıblemiz Kabe'nin de topraklarında olduğu Suudi Arabistan yönetimi hem Türk mallarını hem Türk firmalarını boykot etmeye başladı. Yetmedi, birkaç gün önce ise Türkiye'den hacı alımlarını 2025 yılına kadar askıya alabileceğini duyurdu. Evet, bize böyle cephe alıyorlardı ama aynı zamanda Kabe imamı olan bir zat çıkıp Amerika ile birlikte dünyayı yönetiyoruz diyebiliyordu. والولايات المتحدة الأمريكية وهما قطبة هذا العالم بالتأثير يقودان ولله الحمد والمنة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وأيضا الرئيس الأمريكي العالم والإنسانية إلى مرافق الأمن والسلام. Nasıl demesin ki, çıkardıkları petrolleri yıllardır sömüren Amerika, onlara silah ve mühimmat, aynı zamanda paralı asker satarak korunmalarını sağlıyordu. Mesela Suudi Arabistan'ın istihbarat örgütünün ismi RIA. Siz bakmayın RIA olduğuna, perde arkasındaki ismi CIA. Yani Amerikan istihbarat örgütünün himayesinde. Yani CIA'nin elinde. Hatırlayanlar bilir. Bundan yıllar önce Suudi Arabistan'a özel bir operasyon yapıldı. Bu operasyonu yapan da Türk Derin Devleti'ydi. Suudi Arabistan'ın istihbaratından Amerikan ajanlarını temizlemek için iş başına, yani Suudi Arabistan istihbaratına çok önemli bir isim olan Turki El Faysal getirildi. Turki El Faysal oldukça önemli bir isim. Evvela annesinin Türk olduğunu ve her fırsatta Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini dile getirmekten korkmayan, çekinmeyen bir isim olduğunu da söylemeden geçmeyelim. Aslında Prens Faysal 2014 yılına kadar istihbaratın başındaydı ve Suudi Arabistan'da akil adam olarak görülüyor. Tüm en tepedeki yöneticiler, ki buna Prens Salman da dahil, herkes hürmet ediyordu. Örneğin yıllar önce El-Kaide örgütü Suudi Arabistan'a saldırma kararı almıştı ve plan gizlice yürütülüyordu. Ama Türkiye'ye bağlı Türk ajanlar, yani Milli İstihbarat Teşkilatı, Prens Türk El Faysal'a ulaştı ve durumu haber verdi. El-Kaide liderini yakından izleyen ve direkt Usame Bin Laden ile irtibatı olan önemli bir isim vardı. Mossad lideri Efraim Halevi. Milli İstihbarat Teşkilatımızın sağladığı bilgilerle Faysal Türki ve Efraim Halevi görüşme yaptıktan sonra Usame Bin Laden'e ulaştılar ve uzun süren irtibatlardan sonra Suudi Arabistan'a saldırmasının önüne geçildi. Tabi bu Türk istihbaratının sayesinde olmuştu. Ancak Faysal Rusya'ya yaptığı bir ziyaret sırasında Amerika'nın işgal ettiği Irak bölgesi diyerek Irak'tan bahsedince bu içerideki CIA ajanlarını ve haliyle Amerika'yı rahatsız etti. Dahası da vardı. Yine Prens Faysal Türki başka bir açıklamasındaysa bölgede bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına Suudi Arabistan'ın izin vermeyeceğini söylüyordu. Yani biz Kürdistan kurulmasına izin vermeyeceğiz diyordu. Ama Prens Salman Amerika'ya tam tersini söylemiş, sizin denetiminizde bir Kürt devletine sıcak bakıyoruz demişti. Tabi Faysal'ın Türklere olan sevgisinden ötürü de eleştirildiği çokça oluyordu. Tümü birleşince yoğun baskılar sonucunda 2014 yılında görevinden istifa etmek zorunda kaldı. Tabi istifa sürecinde o bir Türk ajanıdır, Türk devletine çalışıyor, onu Türkler istihbaratın başına geçirdi diyenler de oldu. Ancak Türkiye'nin Prens Salman ile arası iyi olduğu için bu eleştiriler kısa sürede çekildi.
sadece eleştiriler değil, Faysal Türki de kabuğuna çekilmişti. Elbette ki ondan sonra da Prens Faysal Türki biraz geri adım atmak zorunda kaldı. Gerçi her ne kadar geri adım atsa da Türkiye'de öldürülen Kaşıkçı cinayetinden sonra Amerikan istihbaratı CIA'ye güvenmiyoruz, sürekli devletleri yanıltıyor sözleriyle eleştirilerine devam etmişti. Geçmiş yıllarda Milli İstihbarat Teşkilatı'nın başarılı bir operasyonu ile Suudi Arabistan'ın istihbaratının başına geçen Prens Türki, yoğun baskılar sonucunda istifa etmesinden sonra Rus haber ajansı Sputnik'e verdiği röportajda "Ben artık bir devlet yetkilisi değilim. İstihbarat ve hükümetler arası diplomatik görüşmelerden haberim ve bilgim yok" diyerek nasıl pasifize edildiğini aslında laf arasında söylemişti. Yani Suudi Arabistan istihbaratı artık başka ellerde diyordu. Her ne olursa olsun Türkiye dostu ve Türkiye aşığı, üstelik de annesi Türk olan Faysal Türki gibi liderlerin Suudi Arabistan'ın yönetiminde olması en büyük umudumuzdur.